Romanya simidini sizlere göstereyim. Bu kaşarlı olan çeşit çeşit bulabilirsiniz. Sırplara özgüdür bu börek. Tek öyle. Her gün buradan börek yiyorum. Börek kanser olmama ramak kaldı. Burası bir restoran arkadaşlar. Uçaklarla dizayn edilmiş 20 yıllık bir restoran. Şu an içinde bu şekilde. Restorasyon öncesi bu opera binasında kurşun izlerini görebiliyorduk. Bizden de esintiler tabii ki var. Bunun en büyük örneği de sarmale, yani bizdeki lahana sarması. Bizden sadece farkı ekşi krema dediğimiz smıntına ve vişne reçeliyle birlikte gerçekten başarılı. Şu an bu menüde yediğim en güzeli tatlı oldu. Fiyatlar Almanya'dan biraz daha pahalı. Uçağı ayarladınız, oteli ayarladınız, yeni bir ülkeye, yeni bir şehre geldiniz. Fakat ne yiyeceksiniz? Eğer bir gün Romanya'ya yolunuz düşerse sizlere onu göstermek amacıyla bu videoyu çekiyorum. Sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar Romanya'ya geldiğinizde neler yiyebilirsiniz? Bu videoda onları göreceksiniz. Başlıyoruz. Romanya'da bu tarz büfeleri çok fazla bulabilirsiniz. Buralarda dilim pizzalardan Romanya simitlerine kadar her türlü kahvaltılık, atıştırmalık ürünleri bulup yiyebilirsiniz. Buradan Romanya simidi alacağız. Romanya simidi de şöyle göstereyim. Tuzlusu, susamlısı, peynirlisi, vişnelisi her türlü Romanya simidini buluyorsunuz. Şimdi almaya beraber gidelim. Kovrik susan unu, kaşkaval, şi sarıvan. 3 tane Romanya simidimizi aldık. Kovrik 10 liraya ödedik. Şimdi bunlar sade gitmez. Bunun yanında mutlaka kahve içmeniz lazım. Çünkü Rumenler kahvaltıda genelde kahvaltı kültürü olmasa dahi o konulara tabii ki gireceğiz. Mutlaka kahve içerler. Eğer ben kovrikle doymam derseniz sizi 2 mekana daha götüreceğim. O mekanları da mutlaka Romanya'da bulabilirsiniz. Şimdi o adreslere gidiyoruz. İkinci mekanımızdan da böreğimizi aldık. Romanya'da genelde Sırbistanlılar yapıyor bunu. Tarihi ilişkileri ve Sırbistan'ın buraya yakın olması nedeniyle bu börekten bulabilirsiniz. Bunun da yine detaylarını oturduğumuzda kahve içerken sizlere anlatacağım. Üçüncü mekanımız Fornetti. Romanya'nın hemen hemen her yerinde bulabilirsiniz. Buradan da yine bir şeyler aldık. Şimdi kahve mekanımıza geçebiliriz. Kenarına geldik. Şehir merkezi havanın güzelliğinden dolayı çok fazla dolu olduğu için nehir kenarında kahvaltılık bölümünü bitirmeyi amaçlıyorum. Şimdi ilk etapta şöyle göstereyim. Romanya simidi kovrikten videomuza başlamıştık. Hemen birincisinden başlayayım. Şu kaşarlı olanı. İkincisi susamlı olanı. Üçüncüsü ise şöyle dışından da göreceğiniz üzere tuzlu olanı. Dediğim gibi bunun 5-6 farklı çeşitini Romanya'da bulabilirsiniz. Bizim simitten farklı arkadaşlar. Biraz daha incedir. Ve Romanya'da pekmez kültürü olmadığı için bizdeki gibi dışı bizim simitteki gibi yanık değildir. Romanya'ya geldiğinizde kahvaltıda bunu satın alabilirsiniz. İkincisi ise Fornetti arkadaşlar. Yine Romanya'da her şehirde bu markayı bulabilirsiniz. Şöyle küçük, ekranda da göreceğiniz üzere cevizlisinden tuzlusuna, peynirlisine kadar yine bunu da satın alabilirsiniz. Genelde Romanya'da Sırpların yaptığı börekler vardır. Tepsi böreği olarak geçer. Bunlar kıymalı, peynirli, elmalı çeşit çeşit bulabilirsiniz. Sırplara özgüdür bu börek. Tek öyle. Her gün buradan börek yiyorum. Börek kanser olmama ramak kaldı. Domuz ürünü değildir. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Eğer bu mekanlardan herhangi birini bulamadınız, market zincirleri var. Profil, Lidl, Kaufland gibi. Yine onlara gittiğinizde o market zincirlerinden de yine bu tarz ürünleri alıp karnınızı doyurabilirsiniz. Kahveye kadar her şeyi yine o market zincirlerinden satın alabiliyorsunuz. Hemen kahvemize geçtiğimizde Five to Go ve özellikle bunu almamın sebebi Romanya'nın hemen hemen her yerinde bulabilirsiniz. Franchising veriyorlar. Kesinlikle reklam değildir. Yurt dışında iş kurmak isteyen abilerim, kardeşlerim varsa yine bunu düşünebilirler. Çünkü Romanya'da çay tüketimi yok, kahve kültürü var. Bu markada franchising veren bir marka. Geçen yıl baktığımda yanlış olmasın 25.000 euro bandındaydı. Kahveleri de gayet iyi. Karikatürlü güzel bardakları var. Fiyatlar da uygun. Küçük şehirlerde daha uygun. Bardağına 12 lirayı verdim. Yatırım yapmak isteyen varsa yurt dışına bunu düşünebilirsiniz. Özellikle bunu da sizlere göstermek istedim. Bu bilgiyi de vereyim. Romanya'da
Evet, kahvaltı kültürü yok ama bu insanlar kahvaltı yapmıyor anlamına gelmiyor tabii ki. Rumenler de kahvaltı yapıyor. Bakın bugün kaç görüntüyü arkada görürsünüz. Ne kadar kalabalık, insanlar kahvaltı yapmak için bir şeyler alıyor. Romanya'da genelde evde bulunan aile üyeleri çalıştığı için hafta içi sadece kahveyle kahvaltıyı geçiştirebiliyorlar. Daha çok hafta sonu kahvaltı yapmayı tercih ediyorlar. Bu videoları Timișoara'da çekiyorum. Romanya'nın küçük Viyana'sı olarak geçiyor. Özellikle bir mekana gidip size mekan tanıtımı yapmıyorum burada. Ama eğer Timișoara'ya gelmek isterseniz bunu yorumlarda belirtip Timișoara'da hangi mekanda ne yenilir, ne içilir, hangi mekan güzeldir, bu tarz bir videoda yapabilirim. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Kahvaltımızı yaptıktan sonra da biraz sağa solu gösteririm sizlere. Yavaş yavaş öğle yemeğine doğru geçeriz birlikte. Aslında sizi bir Makedon amcaya götürmek istemiştim. Fakat bugün hafta sonu olduğu için o amcanın dükkanı maalesef kapalı. Şehrin en güzel böreğini o amca yapıyor. Ama dediğim gibi hani ayrı bir video isterseniz nerede ne yenilir Timișoara'da, onu da size mutlaka gösteririm. Sadece yorumlarda belirtmeniz yeterlidir. Yani bu da kötü değil, yenilebilir ama biraz daha şöyle gördüğünüz üzere yağlı. Kahvaltıyı hızlıca bitirdikten sonra şimdi sizleri Timișoara'nın biraz dışında yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki La Aeroport'a getirdim. Burası bir restoran arkadaşlar. Uçaklarla dizayn edilmiş 20 yıllık bir restoran. Sadece yemek yiyenler değil, tabii ki kahve içmeye gelenler de çok fazla var. Yemeğin yanında özellikle pizza siparişi de çok yapıyorlar. İtalyan mutfağı da Romanya'da çok yaygın. Pizza ve makarna çokça tüketiliyor. Görüyorsunuz full çekiyor. Normalde arkamda görmüş olduğunuz uçağın içinde de yemek yeniliyordu. Fakat kapatmışlar. Yani uzun süredir büyük ihtimal kapalı. Şu an içine girip içinde yemek yiyemiyoruz. Siparişlerimizi verdik. Bakalım öğle yemeği için neler yiyeceğiz. Birazdan siparişler geldiğinde yine bir araya geliriz. İşlerimiz geldi. İlk olarak çorbamızı tanıtmak istiyorum. Bu bildiğimiz bizdeki işkembe çorbası. Dana işkembesinden yapıyor Rumenler. Çorba de burta olarak geçiyor. Bunu Rumenler bizden farklı olarak ekşi kremayla birlikte yiyorlar. Şöyle görebilirsiniz. Yine içinde sirkesi, sarımsağı var. Bunun yanında şöyle göstereyim. Normalde yeşil biber verirler ama burada turşu biber koymuşlar. Genelde yeşil biberle müşterilere sunuyorlar. Akşam yemeğinde farklı bir çorba yiyeceğimiz için, bu bizde de olduğundan sizlere bu çorbada burtayı yani işkembe çorbasını da göstermek istedim. O yüzden menüye ekledim. Ya da bazı mekanlarda çorbada linte olarak geçen mercimek çorbası da var. Mercimek çorbasını da yine restoranlarda bulabilirsiniz. Hemen yan tarafta da Rumenlerin köftesi miç var. Hardalla tüketiyorlar. Genelde mekanlarda ya domuz etiyle yaparlar ya domuz etiyle dana etini karıştırırlar ya da sadece dana etiyle yaparlar. Burada sadece size göstermek amacıyla sipariş ettim. Sana diyorum Ahmet, düşme, dönüşme, merak etme. Tamam Etme abi. kardeş. Ahmet, düşme ya. Diğer tabakta da mamaliga ve crispy var. Mamaliga'da mısır unundan yapıyorlar. Yumurta kırıyorlar. Yanına peynir koyabiliyorlar. Ya da çorbadaki gibi ekşi krema kullanarak yine bu mamaliga'yı yiyorlar. Mamaliga Romanya'da çok ünlü. Hemen burada da patates kızartması da yine menümüzde var. Şimdi biz yemeklerimizi yiyelim. Ardından konuşmamıza devam ederiz. Bir misafir daha bulduk. Mişle Mamaliga'yı onunla paylaştık. Onun da kısmetinde varmış. Neydi o? Ya? Hayda. Yemeklerini kaldırmışlar fakat şansımıza şimdi açtılar kapıları. Herkes girebiliyor. Uçağın içi de bu şekilde. Eskiden burada yemek de servis ediliyordu. Şöyle uçağın ön bölümüne doğru gidelim. Restoranın ismini burada görebilirsiniz. Burası normalde uçağın kokpit bölümü. Gördüğünüz üzere restoran haline getirmişler. Burada yemeklerinizi yiyebiliyorsunuz. Hemen arka bölüm kuyruk bölümü. Kuyruk bölümüne doğru ilerleyelim. Işıklandırmaları görüyorsunuz yine. Ödemelerinizi burada yapıyordunuz. Kuyruk bölümü perde ile kapatılmış. Televizyon, klimaya kadar hepsi var.
havaalanında görebileceğiniz her bölüm burada da var. Şöyle varış bölümü, kapıların olduğu bölüm, bagaj bölümü. Buraya geliyorsunuz. Güvenlik kontrolü, first class, business class. Yine burada havaalanının ilk halinden 1978'den başlıyor. 2025'e kadar şu anki halini geçmişten günümüze görebiliyorsunuz. Diğer uçağın durumu da bu şekilde. Kapının kilitli olduğunu görüyorsunuz. Check-in alanı yine belirtilmiş. Sadece burası bir restoran değil arkadaşlar. Şöyle hemen şu bölümde oyun oynayabiliyor çocuklar. Hemen arka tarafta yine bir çocuk parkı var. Bu arada fiyat güncellemesi yapmak istiyorum. Demeyi yaptık. Çorba 25 lei. Çorbanın yanında görmüş olduğunuz biber 2 lei. Crispy 45 lei. Mamaliga'dan 10 lei almışlar. Rumen köftesinden 8 lei almışlar. Pepsi'den de 12 lei. Toplamda 102 lei. Öğle yemeğinde bu şekilde bir restoranı tercih etmezseniz Romanya'da Trief denilen arka planda göreceğiniz restoranlar da var. Menü şeklinde satıyorlar. Oradan da alıp yiyebilirsiniz. Akşam yemeği için Timișoara'nın Özgürlük Meydanı'na geldik. Buraya Özgürlük Meydanı denilmesinin sebebi arkamda görmüş olduğunuz opera binası. 21 Aralık 1989'da ilk defa bu şehir Çavuşescu rejimine karşı ayaklanmayı başlattı ve özgürlüğünü ilan etti. Arkamda görmüş olduğunuz balkon Rumenler için kutsal bir mekan olarak görülmektedir. Bu şehirde yaşanan ayaklanmalar sonrasında kimilerine göre gerçek bir lider, kimilerine göre de diktatör Çavuşescu tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Normalde restorasyon öncesi bu opera binasında kurşun izlerini görebiliyorduk o döneme ait. Fakat restorasyon sonrası artık kurşun izlerini göremiyoruz. Hemen sol tarafta şu an ekranda göreceğiniz binada da kurşun izleri vardı. Fakat o bina da restorasyonda. Diğer tarafa döndüğümüzde katedrali de görebilirsiniz. Bu katedralde yine Romanya için, Timișoara için en güzel yapılardan biri. Akşam yemeğimiz için sizi tamamen Rumen gelenekleriyle donatılmış bir mekana getirdim. Haydi buyurun. 4 dilde misafirlerine hoş geldin diyorlar. Burada yine Romanya'dan farklı kareler görebilirsiniz. Yine burası turşu bölümü. Şöyle yerel motifler, yerel kıyafetler, yün çorapları da görebilirsiniz. Şöyle ekmek teknesi yine bizdekine benzer. Görüyorsunuz. Tabii ki Hristiyanlık, din Rumenler için çok önemli. Burası tamamen geleneksel bir restoran. Duvarlarda gördüğünüz üzere fotoğraflar yine erkek ve kadınların Rumen geleneklerine göre tabii bölge bölge değişiyor. Kıyafetlerini görebilirsiniz. Masalardan avizelere, duvarlardan aksesuarlara kadar Romanya ile ilgili motifleri görebilirsiniz. Şehrin merkezinde yer alıyor bu restoran. Şehrin merkezine göre öğle yemeği yediğimiz yerle karşılaştırdığımızda fiyatları hemen hemen neredeyse fiyatlar aynı. Pek bir uçurum yok. Hemen şöyle göstereceğim. Şöyle çorbalar değişiyor. 23 lei, 25 lei, 29 lei'ye kadar çorbalar var. Siparişlerimizi verdik. Biraz sonra göstereceğim sizlere. Hemen menü üzerinde değinmek istediğim bazı noktalar da var. Şurada turşu bölümü var. Hemen göstermek istiyorum. Romanya'da turşular maalesef bizdeki gibi değil. Tatlı oluyor. Turşu siparişi vermek istediğinizde bu mutlaka aklınızda olsun. Ve genelde bu tarz yerlerde sipariş verirken eğer
domuz etine hassasiyetiniz varsa seçim yaparken buna dikkat edin. Ayrıca burada içki servisi de var. Daha önceki kısa bir videomda bunun bilgisini vermiştim. Romanya'da içki olarak Suika ya da Palinka tüketebilirsiniz. Romanya'nın yerel içkileri diyebiliriz. Suika Rumenlere ait, Palinka ise Macar kökenlidir. Romanya'nın milli tatlısı olan papanaşı da söyledim. Çok fazla tüketiliyor. Birazdan geldiğinde yine sizlere göstermiş olurum. Şöyle tekrar başa geldiğimizde bunu hiç yemedim. Ekmek içinde fasulye çorbası. Domuz etinin tütsülenmiş haliyle yapılıyor. Ama biz bugün her yerde bulabileceğiniz bir çorbayı deneyeceğiz. Tekrar sizlere göstermek amacıyla. Bir de buraya gelirken aklıma geldi. Romanya'da kahvaltıda yiyebileceğiniz langoş var. Langoş da bizim Ege ve Marmara bölgesinde özellikle hayırlarda dağıtılan el büyüklüğünde lokmalar olur. Langoş ise Romanya'da bizim Ege ve Marmara'da dağıtılan, satılan o lokmanın biraz daha büyüğü. Rumenler daha çok sade tüketmek yerine smıntına ile, yani ekşi krema ile ya da kaşarlı, dereotlu şeklinde tüketirler ya da karışık alabilirsiniz. Benim favorim ise smıntına ve dereotlu olandır. Eğer fırsatınız olursa mutlaka languşu da denemeyi unutmayın. Ortamda müzik biraz coştu ve sanırım biz de kesemedik bu müziği. Fakat montajda bir şekilde halletmeye çalışacağım. Fazla bağırıyorsam onu da bir şekilde keseriz artık. Siparişler geldi ama tanıtımını yapamıyorum. Bu müzik bittikten sonra tanıtıma devam edeceğim. Anam coştu lan bunlar. Evet. Müzik ilk girdiğimizde böyle değildi. Fakat daha sonra atmosfer daha da ısınmaya başladı. Biraz bekleyelim. Müzikten sonra devam ederiz. Hemen sağımda görmüş olduğunuz geleneksel kıyafetler özel günler çizmelerle birlikte giyilir. Kızlı erkekli gruplar halinde Rumenler dans eder bu müzikler eşliğinde. Şu an müzik bitti. Hemen siparişlerimizi göstereceğim size. Noodle'lı tavuk çorbası yeşillikleriyle birlikte şöyle yoğun tavuk ve noodle var. Hemen yan tarafta şinisel ve patates kızartması var. Avusturya Macaristan tarihi yönüyle yıllardır bu topraklarda olduğu için şiniseli de yine görebiliyorsunuz. Hemen burada öğle yemeğinde yediğimiz Mamaliga'dan farklı olarak yine Mamaliga'nın bir çeşidini size göstermek istedim. Smıntınayla ve peynirle birlikte servis edilmiş Mamaliga'yı görebilirsiniz. Tabii Avusturya Macaristan'a değinmişken Osmanlı'ya değinmemek de olmaz. Yaklaşık 490 yıl Osmanlı bu topraklarda hüküm sürdü. Bizden de esintiler tabii ki var. Bunun en büyük örneği de sarmale, yani bizdeki lahana sarması. Bizden sadece farkı lahanayı kaynatmıyorlar. Yaparken lahana turşusunu kullanıyorlar. Lahana sarmasının içinde de tütsülenmiş domuz etini kullanıyorlar. Sarmayı farklı bir şekilde tüketiyorlar ama yapılışı bakımından, görüntü bakımından ekranda da göreceğiniz üzere aynı bizdeki sarmayı andırıyor. Sarmale konusunda hiç unutamadığım bir anım da var. İlk defa yurt dışına çıktığımda Romanya'ya gelmiştim. Yaklaşık 3 ay falan geçmişti. Tabii ki Türk yemeklerini ister istemez özlüyorsunuz. Yerel pazarda gezerken küçük bir dükkanda vitrinde sarmaleyi görmüştüm. Aynı bizim lahana sarması. Uzun zamandır da Türk yemekleri yiyemiyordum. Türk restoranı da Arap merkezde yoktu. Hemen tabii sipariş verdim. Oturdum dükkana. 3 tane sipariş verdim. Geldi, hemen böyle çatalla falan girdim. Fakat ilk lokmamda o domuz etinin, tütsülenmiş domuz etinin tadı ağzıma atmamla çıkarmam bir oldu. Yani o günü, hayal kırıklığını kesinlikle unutamam. Yani sarmale ile ilgili o gün ilk ve son gün oldu Romanya'da. Bir daha da kesinlikle yanaşmadım da Rumenler zaten sade yapmıyorlar. Tamamen tütsülenmiş domuz etiyle yapıyorlar. Yemeğimizi soğutmadan hemen biz yemeğimize geçelim. Ardından yemek bittikten sonra tekrar bir araya geliriz. Şimdi tatlımız da geldi. İsmi papanaş. Rumenlerin bildiğiniz milli tatlısı olarak söyleyebilirim. Bizdeki lokma üstüne ekşi krema ve onun üstüne de vişne reçeli bu şekilde servis ediliyor. Rumenlerin milli tatlısı. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Romanya'da sipariş verdiğiniz zaman servisin gelmesi ortalama 25 dakika ya da yarım saat sürebiliyor. Bu yüzden siparişlerinizde mutlaka sabırlı olmalısınız.
Kesinlikle lokma çok taze. Daha yeni yapılmış, sıcak sıcak. Ekşi krema dediğimiz smıntına ve vişne reçeliyle birlikte gerçekten başarılı. Şu an bu menüde yediğim en güzeli tatlı oldu. İkincisi çorba. Tatlımızı bitirdik sayılır. Hemen sol tarafımda bir tane dekor olarak kullanılan baston dikkatimi çekti. Şöyle kameraya da göstereyim. Duvarda asılı görüyorsunuz. Baston, masa, çarşaf gibi Türkçeden Rumence'ye geçen 300 kelime var. 300 kelimeyi Rumenler bizden alarak günlük hayatlarında kullanıyorlar. Hesabımız da geldi şu an. Görmüş olduğunuz yemekleri sizce ne kadara yedik? Yorumlara tahminlerinizi alayım. 2 kişi olarak düşünebilirsiniz. Kameramanla birlikte. Şöyle bakıyorum. 185 lei olarak hesap geldi. 185 lei hesabı ödeyeceğiz. 2 kişi için 185 lei bir akşam yemeği, ne düşünüyorsunuz? Sizce fazla mı, az mı? Aynı tarzda bir yemek yeseniz bulunduğunuz şehirde ne kadar tutar? Onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Akşam yemeğimizi yedik, hesabımızı da ödedik. Romanya'ya geldiğinizde neler yiyebilirsiniz? Sizlere onu göstermeye çalıştım. Turist olarak gelirseniz 3-5 günlüğüne Romanya'da yemek konusunda pek sıkıntı yaşamazsınız ama okumaya geldiğinizde ya da çalışmaya geldiğinizde uzun süreli olarak özellikle Türkiye gibi mutfağı zengin ülkelerden gelirseniz burası sizi biraz yemek konusunda zorlayabilir. Zevk almak için yemezsiniz, biraz doymak için yiyebilirsiniz. Bu konuda da uyarımı yapayım. Dayanamayacağım ben artık ya. Dur lan sakin ol. Fazla bir şey kalmadı zaten. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ben şimdi bir dürüm yiyeceğim. Siz de hemen kaçmazsınız herhalde. Ha, burada tek başıma kuş gibi kalmayayım. Bitti sandınız değil mi? Bitmedi. Ben de bittiğini sanmıştım. Fakat editte fark ettim. Her gün yediğimiz şeyi unuttuk. Romanya'nın hemen hemen her yerinde bizim dönercileri görebilirsiniz. Ortalama fiyatlar şehre göre değişebiliyor tabii ki. 25 ila 35 lei arasında küçük boy ve büyük boy tavuk döner ve et döner alabilirsiniz. Fiyatlar Almanya'dan biraz daha pahalı. Videoyu sonunda bitirebiliriz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Çok güzel olmuş, aferin.